Herkese merhaba. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin banisi olan ve ismini devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultanı Osman Gazi'den bahsedeceğim. Kendisine Kara Osman, Muhyiddin veya Fahruddin de deniyordu. Tabi Osman Gazi'ye sultan deniyordu ama bunu kendisinden sonrakiler kullanmaya başlamıştı. Çünkü Osman Gazi hayatının sonuna kadar bey olarak anıldı ve ancak vefatından sonra kendisine han veya sultan dendi. Osman Gazi, Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya yerleşen Oğuz Türklerinin Kaya aşiretindendir. 1258'de Söğüt'te doğan Osman Gazi, Gündüz Alp'in oğlu olan Ertuğrul Gazi ve hanımı Halime Hatun'un 3 oğlundan en küçüğüdür. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Hatta ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz. Başına kırmızı çuvadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri geniş yenliydi. Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi de müsrifliği değil, başka birini, özellikle de bir garibanı sevindirmekti. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa hemen çıkartıp onu hediye ederdi. Ve böylelikle de Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hediyeleşme sünnetini de yerine getirmiş olurdu. Bunun yanı sıra İbrahim Aleyhisselam gibi yedirmeyi çok sever, bu yüzden de her ikindi vakti evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Bey doğmadan önce yapacağı büyük işler babası Ertuğrul Gazi'ye manen bildirilmişti. Nitekim yüksek kabiliyeti ve idaredeki dirayetinden dolayı babasının vefatından sonra diğer bütün beyler en küçük evlat olmasına rağmen onu ittifakla Kayı Bey'i olarak tanıdılar. Osman Gazi 1281 yılında Söğüt'te Kayıboyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenmişti. Osman Bey kayıların başına bey olmazdan evvel şöyle bir hadiseden bahsedilir. Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin Selçuki birisini kendisine şeyh-i manevisi kabul etmiş ve ona tasavvufta ilerlemek adına intisap etmişti. Bu durumu da aleme bildirmek için ve o şeyh de bilinsin ve ona itibar edilsin diye bir ziyafet tertip etmiş. Bu ziyafet başkent Konya'da verilmiş ve o şehrin bütün ileri gelen alim ve ulemasını da oraya sultan tarafından davet edilmişti. Mevlana Celaleddin Rumi de bu yemeğe baş davetlilerden birisi olarak katıldı. Lakin sultanın şeyh kabul ettiği o kişinin o makama layık olmadığı düşüncesiyle oradaki meclisi protesto manasında terk etti ve geri dönüşte saltanat sarayının merdivenlerinde Osman Bey ile karşılaştı. Osman Bey de bu yemeğe davetli olmamasına rağmen oradaydı. Çünkü babası Ertuğrul Gazi'den Sultan Alaeddin'e bir name yani bir haber getirmek için vazifelendirilmişti. O sıralarda yaşı oldukça genç olan Osman Bey direkt büyük bir zat geliyor diye hürmetkar bir tavırla toparlanıp kenara çekildi. Bu durum Mevlana'nın dikkatini çekti ve ona şöyle dedi: "Oğlum sen kimsin? Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım." Onun terbiyesinden oldukça etkilenen Mevlana, "Oğlum, Sultan Alaeddin birini şeyh edindi. Ben de sana şeyh olmak dilerim." Osman Gazi sultanla görüşmesi gerektiğini söyler ancak Mevlana manevi ilmiyle onun sıradan birisi olmadığının farkına varır ve "O şimdi meşgul, seni kabul edemez. Sen gel benimle." der ve yola koyulurlar. Mevlana Osman Gazi'yi alır ve tekkesine götürür. Onun başına sikke yani fese benzeyen ancak Mevlevilerin taktığı ve daha uzun olan serpuşla birlikte cübbe giydirir. Orada bulunan müritlerine de Hatme-i Hacegen'de olduğu üzere zikir vaziyeti almalarını söyler. Müritler hilal şeklinde otururlar ve Mevlana da hilalin bitim noktalarında olan kısma yani zikir halkasının başına oturur ve Osman Gazi'ye şöyle hitap eder: "Oğlum, Fatiha-i Şerife oku." Osman Gazi'ye bu telkini veren Mevlana'da da bir yandan da manevi bir hal zuhur eder. Osman Gazi de bu sırada elinde tesbihle gayri ihtiyari Fatihaları okumaya devam eder. Derken Mevlana birden kendine gelir ve "Oğlum, okudun mu?" "Okudum." "Kaç tane okudun?" Osman Gazi elindeki tesbihi sayar ve "Efendim, 18 tane okudum." Mevlana Celaleddin Rumi "Bu yetmez oğlum, 1.18'de ben okuyayım" der ve okur.
Okuması bittikten sonra Mevlana'nın birden amin dediği rivayet olunur. Orada bulunan ve bu duruma pek anlam veremeyen müritler de ellerini Mevlana'nın bu hareketinden sonra dua etmek için kaldırırlar. Mevlana da bunun üzerine Osman Gazi'ye hitaben şunları söyler. Saltanatı İslamiye'yi Ali Selçuk'tan aldım, sana verdim. Neslinden 36 adil padişah gelecek, mübarek olsun. Bu olanların üzerine Osman Bey oradan ayrılır. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra devraldığı makamı en iyi şekilde idare eden Osman Gazi, babasından kalan 4800 kilometrekarelik toprağı genişletme gayesiyle Kayıboyu'nun hudutlarını genişletmeye başladı. Bu fütühatlarla artık devlet konumuna geldi kabul edilen Kayıboyu'na nizam gerekiyordu. Bu nizam hem siyasi olarak hem de iktisadi olarak lazımdı. Öyle ki ilk sikkenin onun döneminde bastırılması ve ölümünden sonra kendisinin varisi olarak Orhan Bey'i uygun görmesi bunlardan başlıcalarıdır. Osman Gazi döneminin dikkat çeken en mühim hususu onun devletin temelini manevi ve kalıcı esaslar üzerine kurmuş olmasıdır. Çünkü onun çevresinde Şeyh Edebali Hazretleri, Şeyh Mahmud, Dursun Fakih, Kasım Karahisari, Şeyh Muhlis Karamani, Aşık Paşa, Elvan Çelebi gibi ilim, iman ve irfan sahibi has kimseler her daim mevcuttu. Osman Gazi de zaten babası Ertuğrul Gazi gibi devlet yapısında maneviyatın fazla ehemmiyetli olduğunu biliyordu. Ve zaten herkesçe bilinen dinsiz adama devlet işi verilmez sözü de bunu destekler niteliktedir. Osman Gazi biraz önce bahsettiğim gibi devletteki düzenlemelerle resmen Osmanlı Beyliği'nin reisi olmuştu. Tabi her şey bununla bitmiyor. Hani biraz önce manevi yön dedik ya. Tam bu noktada Osman Gazi'nin bireysel kararlar değil, özellikle Şeyh Edebali'nin Osman Bey'i hükümranlığı zamanında da yönlendirdiğini görmekteyiz. Peki devlet olma yıllarında neler oldu? Gelin kısaca bunlara da değinelim. Gelelim 1298-1299 yıllarına. O yıllarda Osman Gazi'nin yükselişinden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen Bilecik ve o günkü adıyla Belekona Tekfur'u, Yarhisar Tekfur'un kızı ile evlendireceği oğlunun düğününe Osman Gazi'yi de çağırarak ona pusu kurup öldürmeyi amaçladı. Tabi Osman Bey bu hain pusuya kanmayıp bu girişimi de oyun içinde oyun olarak nitelendirmiştir. Bu olaydan sonra yiğitlerini kalenin içine sokan Osman Bey sonunda bu kaleyi de almak niyetine girdi. Bu çarpışmalar sonucunda Bilecik Tekfur öldürülmüş, Bilecik ve Yarhisar kaleleri Osman Bey'in eline geçmişti. Aynı yıllarda Turgut Alp İnegöl Kalesi'ni kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı Beyliği'nin eline geçmesini sağlamıştı. Yine 1299 yılında Osman Bey'in İnegöl'de topraklarına katmasının ardından Osmanlı Devleti'nin kuruluşu artık yavaş yavaş başka devletler ve beylikler tarafından kabul görmeye başlamıştı. 1300 yılında Yonthisar ve Yenişehir kaleleri fethedildi ve bu fetihle Yenişehir'i devletin merkezi yaptı. 1302 senesinde ilk kez Bizans İmparatorluğu ordusu ile Koyunhisar Savaşı'nda mücadeleye girişen Osman Gazi, bu mücadeleden de Allahu Teala'nın izniyle galip ayrıldı ve böylelikle onun komutası altındaki Türkmen birlikleri Anadolu'da güçlerini pekiştirdiler. Hızlıca topraklarını genişletmeye başlayan Osman Gazi 1303 yılında Marmaracık Kalesi'nde fethetmiş ve İzni'yi abluka altına almıştı. Ardından 1307 yılında Osman Gazi ilk defa İzni'yi kuşattı ve Yalova'ya akınlar düzenledi. 1313 yılında Harmankaya valisi Köse Mihal Osman Gazi'nin himayesine girdi. Bunun akabinde Osman Gazi Akhisar, Lüblüce, Geyve, Karagöz, Hisarcık, Lefke, Yenikale, Tekfurpınarı ve Yanıkçahisar kalelerini de fethetti. 1317 yılında Akçakoca'nın ve Konur Alp'in komutanlığında Kocaeli'nin fethi başladı. Burada Kapucak ve Keresteci kaleleri de ele geçirildi. Bu olaydan 4 sene sonra yani 1321 yılında Osman Gazi yaşının ilerlemesi ve damla illeti yani gut hastalığı yüzünden oğlu Orhan Gazi'yi yerine vekil tayin etti. Ancak Osman Bey'in ne zaman vefat edip Orhan Bey'in ne zaman devlet idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. Modern tarihçi Necdet Sakaoğlu bu konuda şöyle söyler. 1320'den sonraki olaylarda Osman Bey'in adı geçmezken oğlu Orhan'ın 1324'te bey olduğunu kanıtlayan belgeler vardır deyip Osman Gazi'nin vefatının 1324'te olduğunu ileri sürmektedir. Buna istinaden Osman Gazi'nin tahtı Orhan Gazi'ye devrettikten sonra 1326'da Bursa'nın fethi sırasında hasta haldeyken vefat ettiği de söylenir. Bu konuyu araştırırken ben de tam bir kanıya varamadığım için en doğrusunu Allahu Teala bilir diyorum ve devam ediyorum. Bu belirsizliklere rağmen Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye olan şu vasiyeti iyi bilinir. Oğul,
Ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy. Bir kimse sana Allah'ın buyurmadığı sözü söylerse sen onu kabul etme. Eğer bilmezsen Allah ilmini bilene sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Bir de nökerlerine daima ihsan et ki senin ihsanın onun halinin tuzağıdır. Peki ölümünden sonra Sultan Osman Gazi'den geriye ne kalmıştır? Nice şehirler fethedip savaşlar kazanan, ganimetler alan Osman Gazi'nin ölümünden sonra ona ait hiç altını ve akçası bulunmamıştır. Sadece bir nevi elbise diyebileceğimiz bir sırtlak tekesi, altın yanına asılan torba olan bir yancığı, bir tuzluğu, bir kaşıklığı, bir sokman çizmesi, birkaç atı, birkaç çift öküzü ve bir sürü koyunundan başka da bir şey yoktu. Şeyh Edebali ve Osman Gazi'nin rüyası. Evet, gelelim herkesçe bilinen hadise olan Osman Gazi'nin rüyası meselesine. Videonun evvelinde de Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin de hayatı boyunca hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretlerini kendisine rehber edindiğinden ve Mevlana ile olan münasebetlerinin nasıl olduğundan bahsettik. Zamanında Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali Hazretlerinin manevi terbiyesiyle kemal sahibi bir aşiret reisi oldu. Bu sebeple oğlunun da onun terbiyesi altında yetişmesini çok istedi. Bu yüzden Osman Bey de sık sık Edebali Hazretlerini ziyaret ediyor, duasını alıyordu. Osman Gazi'nin Mevlana ile yaşadığı hadiseler dışında beyliklerinin de devlet olma yolundaki manevi işaretleri aşikare bir şekilde devam ediyordu. Osman Bey bir gün yine Şeyh Edebali'yi ziyarete gitmişti. Şeyh Edebali'nin ruhuna sükunet veren, nefsinin çırpınışlarını dindiren sohbetinin huzuru içinde cezbe dolu anlar yaşamıştı. Bir rivayette bu sohbetten sonra kendisine yatması için bir oda gösterildi. Gösterilen bu odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp kıvrılarak oturduğu yerde tatlı bir uykuya daldı. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının 3 kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerine ezan-ı Muhammed'i okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorlardı. Semanın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan ceylana ok atmak üzere nişan alırken uyandı. Bu rüyanın bir mana içerdiğini anlayan Osman Bey hemen abdest aldı. Müsaade alarak Şeyh Edebali'nin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Anlattıkça şeyhin yüzünde tatlı tebessümler beliriyor, gözleri nurani bir ışıkla parlıyordu. Zira Şeyh Edebali ilim ve irfanıyla bu rüyanın sırrını çözmüştü. Osman Bey rüyasını anlatıp sükût ettiğinde şeyhi başını kaldırdı. Gözlerinin içine baktı ve yumuşak, ahenkli sesiyle konuşmaya başladı. Oğlum, gaybi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayır vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kızla evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlette batıya doğru genişleyecektir. Şeyh Edebali'nin tabir ettiği rüyanın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey, şeyhin kızı Bala Hatun'la evlendi. Böylece 623 yıl dünyaya hidayet ve Allah'ın dinini yüceltmek için çalışan, nizam-ı alemi nurlandıracak devletin maddi ve manevi temeli atılmış oldu. Burada bir husus dikkatinizi çekmiştir. En başta Osman Gazi'nin eşine Malhun Hatun dedik. Şimdi ise Bala Hatun'dur gibi bir ibare geçti. Bu yüzden bu konuyu fark edip önemseyenler için bu mevzuya açıklık getirmek istiyorum. Osmanlı tarihçileri Orhan Gazi'nin annesinin Malhun Hatun olduğunu belirtirler. Fakat İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın yayınladığı Orhan Gazi'nin 1324 tarihli vakfiyesinden Malhun Hatun'un Ömer Bey isimli birisinin kızı olduğu ortaya çıkmıştır. Şeyh Edebali'nin kızı ise Bala Hatun olup muhtemelen bu Bala Hatun Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin'in annesidir. Orhan Gazi'nin dedesi olan Ömer Bey de Kastamonu'nun batısında küçük bir beylik kurmuş olan Umur Bey'in olması çok yüksektir. İfadeleri geçmektedir. Bu yüzden bu konu ihtilaflı olup yorumu size bırakıyorum. Tüm bunlarla beraber Osman Gazi'nin Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamit Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey adında 7 erkek çocuğu ve Fatma Hatun adında da bir kız çocuğu olmuştur.
Videoyu bitirmeden de şunları ilave etmek isterim. Osmanlı Devleti maneviyatla da teyit olunmuş bir devlettir. Bütün manevi rical ya fiilen Osmanlı'nın yükselişinde vazife almıştır veyahut vazife almayan da dualarıyla yine onların yanında olmuş, maneviyattan destek vermişlerdir. Fatih'in İstanbul'u fethi, Yavuz'un hilafeti kısa sürede Osmanlı'ya getirip devletin topraklarını 8 sene gibi kısa bir zamanda 3 katına çıkartması, Kanuni'nin 2 saatte Mohaç'ta küffarı yenilgiye uğratması bu tezlerin başlıca destekleyicisi olup daha onlarcasında da bu durum aşikare bir şekilde görülmektedir. Son bir misal daha verecek olursak eğer, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin şu sözleri hayret vericidir. Kendisi Osmanlı'dan çok önce yaşayıp 1239 senesinde vefat etmesine rağmen şu sözü söylemiştir. Devlet-i Aliye-i Osmaniye diye bir devlet kurulur ve kıyamet alametleri zuhur edinceye kadar payidar kalır. Yani yıkılmaz demiştir. Bu sözlerini de Şeceretün Numaniye fi Devletil Osmaniye isimli eserinde ifade etmiştir. Hatta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin bu sözünü fark eden birisi bu sözü levha haline getirmiş ve bunu Sultan II. Abdülhamit Han'a sunmuştur. Sultan II. Abdülhamit de bu levhayı Yıldız Camii'ne astırtmıştır. Bu kadar manevi işaretin Osmanlı Devleti'nin manevi boyutunun nedenli büyük olduğunu açıklamada kafi olduğunu düşünüyorum ve videoyu da burada nihayete erdiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.